Selamlar Yeşil Yolculuk ailesi. Bugün mutfağımızın o mayhoş, kıpkırmızı ve asil meyvesini, vişneyi masaya yatırıyoruz. Çoğu insan vişneyi sadece reçellerde veya meyve sularında bir lezzet unsuru olarak görür. Ancak bilim dünyası, özellikle gece yatmadan önce tüketilen vişnenin vücudumuzdaki biyolojik saati nasıl yeniden programladığını keşfettiğinde yer yerinden oynadı. Peki, sadece bir adet vişne veya bir avuç taze vişne, siz uykuya daldığınızda vücudunuzda nasıl bir onarım fırtınası başlatır? Neden profesyonel sporcular ve kronik uykusuzluk çekenler için vişne bir meyveden çok daha fazlasıdır? Eğer 30 gün boyunca gece rutininize bu ekşi mucizeyi eklerseniz, sabah uyandığınızdaki kas ağrılarınızdan, gece boyunca bölünen uykunuza kadar her şeyin nasıl evrildiğine inanamayacaksınız. Hazırsanız, vişnenin o mayhoş kabuğunun altındaki devasa sağlık sırlarını keşfetmek için yeşil yolculuk başlıyor. Gece yatmadan önce yenen vişnenin en sarsıcı etkisi, vücudun efendisi olan uykuyu yönetmesidir. Vişne, doğada melatonin hormonunu en yoğun konsantrasyonda içeren nadir besinlerden biridir. Melatonin, sadece uyumanızı sağlamaz, vücudunuza "artık tamir vaktin geldi, temizliğe başla" emrini veren hormondur. Birçok kişi uyku problemleri için sentetik takviyelere yönelirken, vişne size bu hormonu en doğal ve emilimi en yüksek haliyle sunar. Vişnenin içindeki melatonin, uykunun en kritik evresi olan REM uykusunun süresini ve kalitesini artırır. Gece yenen o bir adet vişne veya bir miktar taze vişne, beyninizdeki epifiz bezini uyararak uykuya geçiş sürenizi %15 ile %25 oranında kısaltabilir. Sabah uyandığınızda kendinizi, fişi çekilip yeniden takılmış gibi enerjik hissetmenizin sırrı, vişnenin gece boyu uykunuzu bir mimar gibi yeniden inşa etmesidir. Vişnenin ikinci devasa etkisi, fiziksel yorgunluk ve kas sağlığı üzerindedir. Vişne, çok yüksek miktarda antosiyanin içerir. Bu bileşenler, vücuttaki oksidatif stresle savaşan en güçlü antioksidanlar arasındadır. Gün içinde çok yürüdüyseniz, ağır bir işte çalıştıysanız veya spor yaptıysanız, kas liflerinizde mikro düzeyde yırtılmalar ve iltihaplanmalar oluşur. Gece vücut dinlenmeye geçtiğinde bu hasarlar ağrıya dönüşebilir. İşte tam bu noktada, yatmadan önce yenen vişne devreye girer. Vişnenin içindeki anti-inflamatuar bileşenler, kaslardaki iltihabı söndürerek iyileşme sürecini hızlandırır. Yapılan araştırmalar, düzenli vişne tüketenlerin kas ağrılarının, tüketmeyenlere oranla %30 daha hızlı geçtiğini kanıtlamıştır. Siz uyurken vişne, kaslarınızı bir sonraki güne hazırlayan doğal bir fizyoterapist gibi çalışır. Üçüncü etki, özellikle sabahları ellerinde, ayaklarında veya dizlerinde sızıyla uyanan dostlarımızı çok yakından ilgilendiriyor. Vişne, tıp dünyasında doğal bir gut düşmanı olarak bilinir. Bunun sebebi, vişnenin kandaki ürik asit seviyesini düşürme konusundaki inanılmaz yeteneğidir. Vücudumuz proteini sindirirken ürik asit üretir ve bu asit bazen eklemlerde kristalleşerek şiddetli ağrılara ve şişkinliklere yol açar. Siz uykuya daldığınızda vücut asit dengesini ayarlamaya çalışır. Yatmadan önce tükettiğiniz o ekşi vişne, içindeki özel flavonoidler sayesinde böbreklerin ürik asidi dışarı atma hızını artırır. Gece boyunca eklemlerinizde biriken o yangı sessizce sönmeye başlar. 30 günün sonunda, sabah yataktan kalktığınızda o meşhur ilk adım ağrısının yerini nasıl bir esnekliğe bıraktığını gördüğünüzde vişnenin gücüne bir kez daha hayran kalacaksınız. Dördüncü büyük etki, hayat kaynağımız olan kalbimiz ve damarlarımız üzerindedir. Vişne, kandaki yağ oranını dengelemeye yardımcı olan ve damar çeperlerini güçlendiren kuersetin ve antosiyaninler bakımından kirazdan bile daha zengindir. Gece boyunca kan akışımız yavaşlar ve kalp ritmimiz sakinleşir. Ancak damar sertliği veya yüksek kolesterol bu süreci zorlaştırabilir. Vişnedeki antioksidanlar, siz uykudayken damar yollarında bir nevi bakım çalışması yapar. Kötü kolesterolün oksitlenerek damar duvarlarına yapışmasını engellemeye yardımcı olur. Ayrıca vişnenin içerdiği yüksek potasyum, gece boyunca kan basıncınızın, tansiyonunuzun stabil kalmasını sağlayarak kalbinizin daha az yorulmasına destek verir. Sabah uyandığınızda kendinizi daha hafif ve zinde hissetmenizin bir nedeni de, damar sisteminizin gece boyu vişne sayesinde dinlenmiş olmasıdır. 5. etki, beynimizin en derin katmanlarında gerçekleşir. Vişne, beyni oksidatif strese karşı koruyan ve nöronlar arası iletişimi güçlendiren bileşenlerle doludur. Bilimsel çalışmalar,
vişne suyunun veya meyvesinin düzenli tüketiminin, beyindeki iltihaplanmayı azalttığını ve bilişsel fonksiyonları desteklediğini gösteriyor. Peki, neden gece tüketmeliyiz? Beynimiz uyurken bir temizlik sistemi, glimfatik sistem devreye sokar. Gün boyu biriken metabolik atıklar uykuda temizlenir. Vişnedeki antioksidanlar bu temizlik sürecine yakıt sağlar. Beyin hücrelerinizin serbest radikallerle savaşmasına yardımcı olurken, aynı zamanda dopamin ve serotonin gibi mutluluk hormonlarının dengelenmesine katkıda bulunur. Gece vişne yiyenlerin sabahları daha az, beyin sisi, yaşaması ve daha odaklanmış bir şekilde güne başlaması, gece boyu süren bu zihinsel detoksun bir sonucudur. Gelelim kilo kontrolü ve metabolizma üzerindeki o şaşırtıcı etkiye. Birçok kişi gece meyve yemenin yağlanma yapacağından korkar, ancak vişne bu konuda tam bir istisnadır. Vişne, içeriğindeki antosiyaninler sayesinde vücutta yağ yakımından sorumlu genleri aktive etme potansiyeline sahiptir. Siz uykuya daldığınızda, vişnedeki bileşenler karaciğerin yağ metabolizmasını düzenlemesine yardımcı olur. Özellikle göbek çevresindeki yağlanma ile mücadelede vişnenin içeriğindeki antioksidanlar, vücudun depolama modundan onarım ve enerji harcama moduna geçişini kolaylaştırır. Ayrıca vişne, düşük glisemik indeksi sayesinde gece boyunca insülin dalgalanmalarını engeller. Bu da sabah uyandığınızda o kontrol edilemez açlık hissini ve tatlı krizlerini minimize eder. Yani gece yenen o bir avuç vişne, aslında vücudunuza, yarın sabah için temiz ve dengeli bir başlangıç yap mesajı gönderir. Yeşil yolculuk felsefesinde hiçbir şey ziyan edilmez. Vişneleri yerken o sapları sakın çöpe atmayın. Vişne sapı, doğanın bize sunduğu en güçlü ödem attırıcı ve böbrek temizleyicilerden biridir. Vişne meyvesi gece boyunca hücrelerinizi onarırken, kuruttuğunuz vişne saplarından yapacağınız bir çay, vücudunuzdaki fazla suyun ve sodyumun atılmasına yardımcı olur. Eğer sabahları ellerinizde, ayaklarınızda veya göz altlarınızda şişlikle uyanıyorsanız, vişne sapı çayı sizin en büyük kurtarıcınız olacaktır. Vişnenin meyvesi melatoniniyle ruhunuzu ve uykunuzu düzenlerken, sapı da idrar yollarını temizleyerek vücudunuzun biyolojik arıtma sistemini, yani böbreklerinizi destekler. Meyvesiyle içten, sapıyla dıştan gelen bu bütünsel temizlik, 30 günlük sürecin sonunda kendinizi bambaşka bir bedende hissetmenizi sağlayacaktır. Peki, bu şifadan en yüksek verimi nasıl alırız? İdeal olan, uykuya dalmadan yaklaşık 1 saat önce tüketmektir. Taze vişne, mevsimindeyken en iyi seçenektir. Günde 10 ila 15 adet, yaklaşık bir küçük kase, yeterlidir. Dondurulmuş vişne, vişne dondurulduğunda melatonin ve antosiyanin yapısını kaybetmez. Kış aylarında dondurulmuş vişne tüketmek harika bir alternatiftir. Vişne suyu, eğer meyvenin kendisini bulamıyorsanız, şekersiz ve %100 saf vişne suyu, yaklaşık bir çay bardağı, aynı etkiyi yaratacaktır. Ancak marketlerde satılan şekerli nektarlardan uzak durmalısınız. Çünkü şeker, vişnenin o mucizevi melatonin etkisini nötralize edebilir. Meyveyi lifleriyle birlikte tüketmek her zaman sindirim sistemi için daha büyük bir avantajdır. Vişne ne kadar güçlü bir şifacı olsa da, her doğal mucize gibi bazı bünyelerde dikkatli kullanılması gerekir. Yeşil yolculuk ailemizin sağlığı her şeyden önemli, bu yüzden şu uyarıları lütfen dikkatle dinleyin. Mide hassasiyeti olanlar, vişne, kiraza göre çok daha yüksek asiditeye sahiptir. Eğer ileri derece gastrit, ülser veya şiddetli reflü sorununuz varsa, gece yatmadan önce yenen ekşi vişne mide yanmasına neden olabilir. Bu durumda vişneyi aç karnına değil, akşam yemeğinden hemen sonra tüketmeyi deneyebilirsiniz. İlaç etkileşimleri, vişne doğal bir kan sulandırıcı etkiye sahip olabilir. Eğer hali hazırda kan sulandırıcı ilaç kullanıyorsanız veya yakın zamanda bir cerrahi operasyon geçirecekseniz, vişne kürüne başlamadan önce mutlaka doktorunuza danışmalısınız. Hassas diş minesi, vişnenin asidik yapısı diş minesine zarar verebilir. Vişne yedikten veya suyunu içtikten sonra ağzınızı sadece suyla çalkalamak, diş minenizi korumak için basit ama etkili bir önlemdir. Diyabet hastaları, glisemik indeksi düşük olsa da, her meyve gibi vişne de şeker içerir. Şeker hastaları porsiyon kontrolüne, günde 10 ila 12 adet, dikkat etmeli ve mümkünse yanında 2 adet ceviz tüketerek şeker emilimini daha da yavaşlatmalıdır. Gelin, bu 30 günlük serüvenin sonunda vücudunuzda nelerin değişeceğini bir kez daha hatırlayalım. İlk haftada, uykuya dalma sürenizin kısaldığını ve sabahları o ağır yorgunluğun üzerinizden kalktığını göreceksiniz.
İkinci haftada, eklemlerinizdeki sızıların hafiflediğini ve vücudunuzdaki ödemin inmeye başladığını fark edeceksiniz. Bir ayın sonunda ise, daha dinç bir kalp, daha temiz bir cilt ve çok daha keskin bir zihinle güne başlayacaksınız. Doğa bize şifasını sunuyor. Bize düşen ise sadece sabırla ve düzenle bu şifayı kabul etmek. Unutmayın, en büyük değişimler en küçük ama istikrarlı adımlarla başlar. Sevgili yeşil yolculuk dostları, bugün küçük bir ekşi meyvenin, vişnenin, hayat kalitenizi nasıl kökten değiştirebileceğini keşfettik. Bu gece kendinize bir iyilik yapın ve doğanın bu mayhoş şifasına bir şans verin. Siz vişneyi taze mi yoksa suyu olarak mı tüketmeyi seviyorsunuz? Veya vişne sapı kürünü daha önce hiç denediniz mi? Deneyimlerinizi ve 30 günün sonundaki sonuçlarınızı aşağıda yorumlarda bizimle paylaşın. Sizin başarı hikayeniz, bir başkasının şifa yolculuğuna ışık tutabilir. Videomuzu beğendiyseniz, beğen butonuna tıklayarak bize destek olabilir, bu bilgilerin daha fazla insana ulaşması için sevdiklerinizle paylaşabilirsiniz. Kanalımıza abone olmayı ve yeni şifa sırlarından haberdar olmak için bildirimleri açmayı unutmayın. Bir sonraki şifa yolculuğumuzda görüşene dek doğayla kalın, sağlıklı kalın, yeşil yolculukta kalın.